Polat Gülman. Gülman Grup gayrimenkul şirketlerinin başındayım. 2008 senesinde Türkiye'ye döndüm. 2013 senesinde şirketin yönetimine geçtim. Eğitim hayatımı İsviçre'de yatılı okulda okudum, liseyi. Daha sonra Amerika'da üniversite okudum, finans ve psikoloji okudum. Orada gayrimenkul yatırımları, gayrimenkul işi, emlak brokerlığı, işte doğal taş gibi çeşitli sektörlerde, hatta ilk önce özel bankacılıkla başlayan bir kariyerim oldu. Daha sonra babamın ricası üzerine Türkiye'de, İzmir'de yapmış olduğumuz bir proje, o zaman geliştirmekte olduğumuz büyük bir proje için Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. 2008-2013 yılları arası hem aile şirketinde hem dışarıda bazı gayrimenkul şirketlerinde yabancı sermayeli bir fonda gayrimenkul geliştirme işinde bulundum. Yönetimde. Sonrasında 2008 yılıyla 2013 senesinde çok güzel bir tecrübeye sahip oldum. Türkiye'deki gayrimenkul piyasası Amerika'dan çok farklı tabii ki. 2013 senesinde aile şirketine döndükten sonra gayrimenkul zaten bizim ana iş kolumuzdu. 2019 senesinde biz hem sürdürülebilir konsept kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına, güneşe girdik. Ve buna paralel olarak da babamın da beni dürtmesiyle girişimci ruhu çok ön planda olduğu için, daha doğrusu bizim Türk iş adamının müteşebbis ruhu, iş adamı ruhu hepimizde var zaten. Girişim sermayesi bize çok sıcak geldi ve bu sektörde ufak birazcık tecrübeli ve bilinçli yatırımlar yapmak adına öncelikle fonlar aracılığıyla onların süzgecinden geçmek üzere yatırımlara başladık. Dolayısıyla Türkiye'de Gülman Ventures diye bir şirket kurduk. 2019 ve 2022 yılları arasında yaklaşık 27 ülke, 32 sektörden oluşan toplamda 197 şirkete yatırım yapmışız. Tabii bu bize çok değişik şeyler öğretti, hala da öğretiyor. Hepimizin yani gündelik hayatta normalde aşina olmadığı sektörler olduğu için biz bu sektörler hakkında çok çeşitli şeyler öğrenmeye başladık. Dolayısıyla tabii ilgimiz arttı. Beğendiğimiz bazı şirketlere direkt yatırım yapmaya karar verdik. Muhteşem markalar var. Söylemeden edemeyeceğim bazı markalar var. Özellikle bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz bir Türk markalarından, yani kahraman Türk markalarından bahsetmek istiyorum. Öne çok çıkanlardan. Mesela Türkiye'de Getir, Midas, Massive Bio, Çuç, Mol IQ, Martı, Fazla Gıda, Metrobi gibi şirketlere yatırım yaptık. Bunlar daha çok Türk girişimcinin Türkiye'de başlayıp ama yurt dışına açıldıkları şirketler. Biz bunlara biraz tersine bir beyin göçünü de teşvik etmek amacıyla yatırım yaptık. Çünkü bu Türk girişimciler çok başarılı olduğu için ister istemez Türkiye'nin dışındaki pazarlarda da gelir imkanı peşindeler. Buradaki iş gücünde de yetenekli, eğitimli iş gücünü de daha uygun maliyetlere çalıştırabildikleri için burada ekiplerini tutup şirketlerini yurt dışında büyütme imkanları buluyorlar. Bu şirketlere yatırım yaparak bir nebze de olsa terse beyin göçü bizim için cazip bir yatırım alanı oldu. Hatta bir fonun sadece Türk diasporasının peşinde gittiği için bu Türk diasporasına yatırım yapma hedefinde olması kapsamında bizi de dahil ettiler. Biz de yatırımcılar arasına girdik. Yakın zamanda açıklanacak. Şu anda SPK'da onay bekliyor ama biz de bu fona yatırımcı olarak giriyoruz. Fonlar aracılığıyla yurt dışında yaptığımız yatırım şirketlerinde de öğrendiklerimizden Amerika'da Convoy Lojistik, bu biraz lojistik şirketlerinin Uber'i gibi düşünün. Çok enteresan esasında. Convoy şirketine yatırım yaptık. Sonra Impossible Foods var. Bu bildiğimiz yapay tatlandırılmış sebzeden burger yemek şirketi, yani gıda şirketi. Bu şirkete direkt yatırımımız oldu. En son olarak da tabii çok kulağa hoş gelen, herkesin çok hoşlandığı SpaceX firması, Elon Musk'ın meşhur şirketine yatırım yapma şansımız oldu. Onun için epey bir uğraştık ama oldu sonunda. Ayrıca ben Türk şirketlerinden de bahsederken, şimdi mesela Amerika'da çok meşhur bir şirket var. Türk girişimcilerin açmış olduğu Massive Bio diye. Yani biz mesela sağlık sektöründe bizim çok değer vermiş olduğumuz kanser tedavileriyle ilgili kanser hastalarıyla klinik tedavileri eşleştiren bir şirket. Bu bir Türk şirketi. Bundan çok fevkalade gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten çok hızlı bir kanser hastasının bir klinik tedaviyi bulana kadar geçirdiği süreç, biliyorsunuz o zaman günler bile çok önemli oluyor. Bu şirket bir gecede veya yarım günde bütün bu araştırmayı yapıp sizi en doğru klinik tedaviyle buluşturabiliyor. Şirketin esas misyonu bu. Fazla Gıda mesela muhteşem bir şirket. Üretim fazlası olan, son kullanma tarihi çok yaklaşan bazı ürünleri alıp
bu ürünleri daha az imkanı olup alamayan marketlere veya şahıslara veya derneklere veya kurumlara ulaştırabiliyor ve bundan ticari bir gelir elde ediyor ve tabii çevreye de çok duyarlı. Bunların çöpe gitmesine, yani milli servetin çöpe atılmasına mani oluyor. Bunların tabii bazıları hem ticari hem de etki yaratan şirketler olduğu için iki taraftan da besleniyorsunuz. Hem girişimciyi destekliyorsunuz, bu süreçte para kazanıyorsunuz. Hem hoşunuza giden bir sektörde bulunuyorsunuz. Hem de hem çevre hem sosyal etkisi olması da işin bonusu oluyor açıkçası. Sessiz yatırımcıyız esasında. Sermaye gücüyle belli bir yatırıma destek olan bir kitleyiz. Paranızı yatırmanın dışında belli dönemlerde raporlar okuyorsunuz, bilgi sahibi oluyorsunuz. Halktan önce belki birazcık daha bilgiyi önden alabilme şansınız oluyor. Orada bir karar sürecinde beraber olmanız söz konusu bile değil. İnşallah bir gün o da olur elbet. Belki daha büyük bir yatırımcı olduğumuz bir dönemde olabilir. SpaceX özelinde söyleyeyim. Biz bunu şöyle düşündük. Yani bir kere özel bir şirket olduğu için Amerikan ordusuna, Amerikan hükümetine neticede bir hizmet sağlıyor. Tabii ki bir ürün veriyor ama bunu daha ucuz maliyetle, çok daha hızlı yapan bir özel şirket. Biliyorsunuz devletler, hükümetler birazcık daha yavaş kararlar alabilen, çok yatırım yapıp belli bir noktaya zor gelebilen süreçlerden geçtikten sonra oluyor. Bir ülke bir şeyi 10 senede yapıyorsa bir girişimci bunu bazen 1 veya 2 yılda aynı amacı, aynı hedefe belki daha az maliyetle ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu tabii ki Elon Musk'ın özel bir başarısı, özel bir yeteneği. Orada uzaya roket fırlatmanın ötesinde dünyaya internet tesis ediyor. Dünyada hala internete erişimi olmayan, bugün bizim cebimizden çıkardığımız cep telefonuyla çok rahatlıkla metroda bile kullanabildiğimiz hizmeti dünyanın çok gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerinde ulaşamayan bir kitle var. Yani bu inanması zor ama gerçek. Çok basit bir Hindistan örneği. Hindistan'ın tamamı bugün internete açılsa Alibaba ve Amazon'da mal kalmaz. Yani açıkçası bana göre hala çok keşfedilmemiş pazarlar var. Tabii bu Elon Musk bunu tek başına yapmıyor. Devletlerin işbirliğiyle oluyor. Ama neticede Elon Musk'ın yapmış olduğu bu girişim bunlara bir olanak sağlıyor. Bu hem insanlık için, hem ticari hayat için, hem teknoloji için çok büyük bir gelişim. Dolayısıyla biz de bu serüvenin içinde olmak çok istedik. Açıkçası 3 senemizi aldı bizim bu yatırımın içine girmek. O kadar kolay olmuyor. Belli ulusal güvenlik sebeplerinden dolayı sizi de arıyorlar, araştırıyorlar. Tabii ki belli minimumlar var. Rakamsal olarak pek açıklama yapmıyoruz ama bizim tahmin ettiğimizden 3-5 misli daha fazla bir yatırım yapmak zorunda kaldık girebilmek için. Buna değdiğine inanıyorum. Şirketin hiçbir şekilde ortağı sayılmıyoruz. Şöyle oluyor sistem. Siz yatırımı yapıyorsunuz. Size belli dönemlerde bilgilendirme geliyor. Ancak şirket yarın öbür gün bir gün halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz edildiği noktada sizin muhasebenizdeki maliyet halka arz edilen fiyatın çok daha altında olması. En azından beklenen genel teamül bu. Elon Musk sonuçta ne kadar eğitimli, başarılı olsa da birdenbire PayPal'dan Tesla'ya geçti. Tesla'dan SpaceX'e geçti. Hyperloop'u yaptı. Boring Company'yi yaptı. Şimdi de Twitter'ı satın alması tabii yani sonuçta bir özgür ifade anlamında Amerika için belki muhteşem bir şey olabilir. Ama bir yatırımcı gözünden ben size söyleyeyim, çok riskli bir hareket. Yani bir kere haddinden veya değerinden daha fazla bir bedele anlaştı. Bunu almak için çok ciddi borçlandı. Kendi Tesla şirketinin hissesini satmak zorunda kaldı. Bir takım başka yatırımlarındaki hisseleri teminat gösterdi. Acaba bizim yatırımlarımız da bunların içinde mi diye insan ister istemez düşünüyor. Dolayısıyla bu yatırımların her zaman altı çok sağlam olmayabilir. SpaceX bile bir başarısızlık öyküsü bir gün olabilir. Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Bu işlerin bir garantisi yok. Ancak bu bizim girişimciliğimizin bir risk unsurudur. Yani biliyorsunuz riskin yanında kar potansiyeli de vardır. Kaybetmek de vardır. Yani bu bir birlikteliktir. Yani hiçbir zaman sadece kazanmak diye bir şey yok. Genel teamül bu işlerde, yani girişim sermayesinde benim beklentim en azından ve öğrendiğim bugüne kadar bunların %40 ila 50'si yaklaşık tamamen bir kayıp söz konusu olabilir. 30 ila 40'ı bir çarpan, yani 1 liralık yatırımınız 2 lira olarak size geri döner. %10'luk kısım ise yatırmış olduğunuz 1 lira size 5 lira veya 15 lira olarak dönme ihtimali var. Zaten böyle bir potansiyel 1 lira 5 lira olduğu zaman o geride kalan %50'lik kayıp amorti olmuş oluyor. Sizin de bunu kendinize şunu diyebiliyorsunuz.
Girdiğime değdi, bu serüveni yaşadım, çok şey öğrendim, gördüm, bir şeylerin içinde oldum. Tabii bu beraberinde neler getiriyor? Yani nasıl biz 197 şirket yatırımı oldu, onu da söyleyeyim bu kadar kısa zamanda. Tabii siz bu fonlara yatırım olarak girdiğiniz zaman bazı fonların içinde çok süper performans gösteren şirketler oluyor. Bunların çok ciddi sermaye, yani büyüme sancılarından bir tanesi sermaye talebi oluyor. Bu sermayeyi tabii toplarken bazen fonun içindeki yatırımcıya öncelik veriyorlar. Dolayısıyla siz o ekosistemin içine girince size girişimci gelip benim şirketimin büyümesine destek olur musun diye bir kere daha yatırım yapma imkanı sunuyor. İstemezseniz genel yine başka yatırımcılara gidebiliyor. Burada bize bir öncelik veriliyor. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Hiç olmazsa burada evet hayır deme lüksünüz var. Aksi halde herkes gibi siz de bir yatırıma rekabet eden yatırımcılar oluyorsunuz ve genelde de bazen değerlemeler böyle şişiyor. Önemli olan bu şirketlerin batmaması, önemli olan bu şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yapması. Ama biz de bunu riskimizi dağıtmak için sektörlere ayırdık. Yani 32 tane sektörde olmamızın sebebi de bu. Bu sektörlerin hepsi kendine göre çok başarılı. Mesela oyun sektörü, bugün bizim yatırımlarımızın %40-50'si oyun sektöründe. Türkiye'de çok ciddi yatırımlarımız var. Dünya çapında yatırımlar var. Tabii oyun daha çok Amerika'da, ekosistemi çok geniş olan bir sektör. Yani girişim sermayesi anlamında. Burada da çok şey öğreniyoruz. Yani oyunun yanında sadece oyun deyip geçmeyin. Bitcoin var, blockchain var, yapay zeka var, online konser var, bir sürü şey var. Token işlemleri var. Dolayısıyla çeşitli gelir kalemlerinden faydalanabiliyorsunuz. Enteresan bir dünya ve işin içine girdikçe bu ekosistemde daha çok etkileşim oluyor. Size de daha çok yatırım sunulması mümkün oluyor. Bu yatırımlara yeni başladığımız zaman genelde tipik olarak Türkiye'deki mühendislerimiz veya girişimcilerimiz Balkanlara gidiyordu. Balkanlara gitmesinin sebebi birazcık daha Türkiye'ye yakın maliyet kalemlerinde hayatlarını sürdürebilmek ve şirketlerin kuruluş faaliyetlerini ucuz bir şekilde istihdam da yaratmaktı. Fakat bundan başarılı olanlar veya hızlı büyüyenler direkt Avrupa'ya açıldı. Bazı kitleler yaptıkları işlerin doğası gereği Amerika'ya gitti. Veya Japonya'ya, Singapur'a, Çin'e gidenler oldu. Şimdi mesela online eğitim konusunda Çin çok büyük biliyorsunuz. Pazar payı çok yüksek. Dolayısıyla bunlara yatırım yapabilmek için biz o Türk'ün peşinde değil, o iş bizim gözümüze çarpınca, bunun da Türk olduğunu görünce ekstra bir mutluluk kaynağı oluyor. Yurt dışından, yani burada kurulmuş, yurt dışına açılmış bu şirketleri tekrardan Türkiye'ye kazandırmak anlamında yatırımcının Türkiye'den onlara ulaşması onların hoşuna gidiyor. O zaman Türkiye'den çok kopmuyorlar zaten. Onlar da bu ekosistemden çok besleniyor. Hem yatırımcı açısından onlara inanan bir başlangıç yatırımcısı açısından tekrar geri dönüyorlar ve tekrar bu fırsatı sunuyorlar. Hem de şöyle bir şey, bizim yatırım yapmış olduğumuz fonlardan bir tanesi, şimdi de söyleyeyim, yani 212, 3. fonunu kuruyor şu anda. İşte SPK'nın onayını bekliyor şu anda. Onaylanmak üzere. Onların fokusu tamamen Türk diasporasının peşine gitmek. Bu diaspora Balkanlarda da olabilir, Japonya'da da olabilir, Amerika'da da olabilir, Dubai'de de olabilir. Hiç önemli değil nerede oldukları. Ama bunlar Türk girişimciler. Başarılı olmaya çalışıyorlar veya başarılı olmak üzereler veya başarılı oldular, sadece daha çok büyümek istiyorlar. Dolayısıyla onların şirketlerine de biz teşvik etmek amacıyla o fona bir öncelik verdik şu anda. Dolayısıyla şu andaki bir sonraki yatırımımız da bu mesela. Valla girişimcilik konusu biraz zor tabii, çünkü çok yüz binlerce girişimci var. Onlara biz mentörlük yapmaya çalışıyoruz. Bildiklerimizi veya tanıdıklarımızı tanıştırmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız tek şey o. Girişimcilere tabii ki söyleyeceğim şey, yani her sektör için çok farklı ama ne kadar çok insan tanırlarsa, ne kadar çok fikir alışverişi yaparlarsa o kadar yelpazesini genişletirler diye düşünüyorum. Girişimcilerle çok fazla teşviki mesai yapmadım bugüne kadar, mentörlük dışında. Ama bundan sonra Girişimcilik Vakfı adı altında bunlara biraz daha fazla vakit ayıracağım. Yeni bir oluşum benim için. Onlar çok oturaklı bir vakıf, ancak biz daha yeni dahil oluyoruz bu sürece. Türkiye'de çok kendini geliştirmiş olan dernekler ve vakıflar var. Global Entrepreneurship Network gibi, Girişimcilik Vakfı gibi. Bu programlara mutlaka yakın durmaların onlara çok fayda sağladığını eminim. Kadın girişimcilerin destek olan şirketler var. Çok tematik mesela. Bunlar da çok önemli. Biliyorsunuz
Kadınlara destek olmak lazım, onların yaptığı yatırımlara destek vermek lazım. Bunların öne çıkmış olması çok iyi, çok güzel bir şey. Bunları görmek de çok güzel bir şey. Dolayısıyla yani benim önerim bu meslek kuruluşlarına yakın durmanın ve yelpazelerini geliştirmek açısından networklerini geliştirmenin en doğru hamle olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten işin püf noktası girişimcinin kendinde, aklındaki fikirde, yapabildiği işte, kendi know-how'unda. Yani o know-how'la veya o vizyonla bir şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla onlara her şey, bir kolaylık sağlayan her şey onlara katkı sağlayacaktır. Gerek finans anlamında, gerek lojistik anlamında, gerek ilişkiler anlamında, mevzuat anlamında. Yatırımcı açısından da söyleyeceğim şey şu olur, yani bizim geçirdiğimiz serüven, bu işin bana kalırsa doğrusu, ilk önce fonlarla yatırım yapmak, daha sonra çok inandıkları veya anladıkları sektörlerde veya hoşlarına giden şirketlere direkt yatırım yapmak, büyüyen şirketlere. Bunlar, bazı şirketler bazı dönemlerde çok başarılı olamayabiliyor. Bazen belli bir süreden sonra bir ivme kazanabiliyor. Dolayısıyla bu süreçleri iyi takip etmeleri açısından sabırlı olmalarını öneririm. Hiçbir şey bir gecede olmuyor. Bu kadar da hızlı olmuyor ama şu anda Türkiye'de bu ekosistem çok hareketli. Çok şükür çok eğitimli insan var ve girişimcilik dünyasında çok yatırımcı var ve olmaya da devam edeceğini düşünüyorum çünkü bizim ruhumuzda bu var zaten.